Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu mastürbasyon yapmamak testosteronu yükseltir mi? Bununla ilgili birçok yayın var ama efsane olan, internet sitelerine viral olan yayını anlatmak istiyorum. Ben bu yayın 20 sene önce çıktı yaklaşık. Çin'de çıktı. Çok sınırlı sayıda 8 tane hastanın değerlendirildiği bir yayın. Bu yayında dediler ki 7. gün testosteron %145 artar eğer 7 gün mastürbasyon yapmazsanız diye. Tabii yayın viral oldu ama yayının şöyle bir handikapı var. Yayın 7. güne kadar olan durumu yayınladı. Yani şuraya kadar. Daha sonra bir sürü itiraz geldi yayına. Yayını dergiden geri çekmek zorunda kaldılar. Arkasından bir sene sonra bir daha yayın verdiler. Değiştirdiler, modifiye ettiler. Dediler ki 7. gün artar ama 8. gün düşer. Daha sonra da o şekilde devam eder diye yayını toparladılar. Tabi internette bu viral oldu. Dediğim gibi birçok yerde mesela şu fotoğrafı görebilirsiniz. %145 artıyor diye. Ama baktığımız zaman aslında düştüğünü görüyoruz. Ama bunun tersini söyleyen, yani hiçbir şey değiştirmez, %5 artar, %15 artar diyen o kadar da çok yayın olduğunu söylemek lazım. Artı testosteron sadece bir gün artması çok da anlamlı değil. Stabil kalmıyor, yüksek kalmıyor. Yani açıkçası benim görüşüm, mastürbasyon yapmazsanız testosteron belki artar ama çok da bir anlamlılığı yok. Onun dışında mastürbasyon esnasında acaba hormonlar değişiyor mu? Ona baktığımız zaman testosteron mastürbasyona başlarken ya da ilişkiye başlarken testosteronun arttığını görürüz burada. Gördüğünüz gibi dopamin seviyesi güçlü bir şekilde artıyor orgazm oluncaya kadar. Zaten bizim mastürbasyon ya da ilişkiye girmemizin en büyük sebeplerinden birisi de bu dopamin artışı. Bir de prolaktin artıyor arkadaşlar. Prolaktin nedir? Prolaktin cinsel isteksizlik sağlayan bir hormon. Ne yapıyor? Kadınlarda süt verme döneminde artıyor mesela. Kadın süt verme döneminde daha isteksiz oluyor. Cinsel isteksiz oluyor. Erkeklerde de aynı şekilde orgazm olduktan sonra arttığını görmekteyiz. Hatta arkasından bir daha ilişkiye girerse daha da arttığını görmekteyiz. Bir otokontrol mekanizması oluşturuyor prolaktin aslında beyinde. Bir de şöyle bir çalışma yapmışlar. Acaba biz cinsel haz alamayan, orgazm bozukluğu olan, nedeni bilinmeyen hastalarda acaba biz prolaktini düşürürsek hastaların haz seviyesi, orgazm seviyesi artar mı ya da işte haz alma ile ilgili bozuklukları düzeltebilir miyiz diye. Hakikaten bu çalışmalarda prolaktini baskılayan ilaçları verdikten sonra kişilerde bu orgazm bozukluğu ve haz bozuklukları olan hastalarda bunun %70'inin toparladığı ve düzeldiği gösterilmiş. Hem de bu hastalarda prolaktin seviyeleri de normal aralıkta bu arada, onu da söyleyeyim. Zaten prolaktin seviyesi bir kişinin yüksekse bu cinsel isteksizlik ya da haz bozuklukları, boşalma bozuklukları ile ilgili problemler yaşaması da normal. Onu da belirtmek lazım. Onun dışında şunu da mutlaka belirtmek lazım ki şimdi sürekli canın sıkıldığı zaman, işte her banyoya girdiğin zaman sürekli kendini mastürbasyona odaklı bir hayatta buluyorsan eğer, dopamin seviyeleri artık bu kadar da artmıyor. Yani sürekli gereksiz mastürbasyonlar yaptığınız zaman dopamin seviyeleri bu kadar artmayacağı için siz mastürbasyon yaparsanız, eğer çok fazla mastürbasyon yaparsanız mastürbasyondan alacağınız haz miktarı illaki azalacaktır arkadaşlar. Mastürbasyonu ne kadar sıklıkla yapmak lazım? Sanki normal bir ilişkideki ilişki sayısı kadar mastürbasyonu yapmak lazım. Çok da fazla yapmamak gerekiyor mastürbasyonu. Genel olarak bu şekilde. Bununla ilgili eğer soracağınız bir soru olursa WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.